Eyvah, çocuğum akranlarından daha kısa. Acaba basketbol mu oynasa boyunun uzaması için? Çocuğumun boyunu uzatacak besinler var mı? Çocuğunun sağlıklı büyüme seyrinde olmadığı kaygısına kapılan ebeveynlerden en sık duyulan cümleler bunlar. Boy kısalığı, kişinin boy uzunluğunun belirlenmiş standartlara göre son %3'lük dilimlerde yer alması olarak tanımlanıyor. Bir başka deyişle aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı 100 kişilik bir grupta boy sıralamasındaki son 3 kişi kısa boylu olarak kabul ediliyor. Ülkemizde her 100 kişiden 5 ila 10'unda boy kısalığı görülüyor. Bunun nedenleri arasında yetersiz beslenme başta olmak üzere yeterince uyumamak ve aşırı strese maruz kalmak gibi yaşam koşulları yer alıyor. Çocuğunun boyunun kısa olup olmadığına karar vermek için de öncelikle boyunun doğru ölçülmesi, ölçülen boyun Türkiye standartları ile karşılaştırılarak hangi persentil eğrisinde yani büyüme standartlarında olduğuna bakılması gerekiyor. Boy kısalığına erken tanı konulması çocuğun boyunun ideal uzunluğuna ulaşmasında çok önem taşıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Saygın Abalı, çocuklarda boy kısalığı hakkında en çok merak edilen 7 soruyu yanıtladı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Erken tanı için çocuklarda boy ölçümünün hekim tarafından 6 ay aralıklarla yapılması, hekimin ve ebeveynin bu ölçümleri kaydetmeleri çok önemli. Çünkü büyümede yavaşlama fark edildiğinde mutlaka ek inceleme yapılması gerekiyor. Doğum ağırlığı düşük olan ve erken doğan çocuklar ise mutlaka daha yakından izlenmeli. Ayrıca anne boyu 1,55 cm ve baba boyu 1,68 cm altında olan çocukların da büyüme izlemi titizlikle yapılmalıdır. Peki bu bilgileri verdikten sonra şimdi ise aklımıza şu sorular geliyor. Soru: çocuğumun kısa boylu kalmasını önleyebilir miyim? Cevap: öncelikle nedeni belirlemek çok önemli. Günümüzde birçok hastalıkta uygulanan tedavilerle çocuklarda boy kısalığını önlemek mümkün. Ancak tedaviden etkin sonuç alınmasında erken tanı büyük rol oynuyor. Bazı hastalıklarda ise maalesef büyümeyi artırıcı tedaviler yararlı değil. Hatta bazılarında sakıncalı olabiliyor. Tüm bu aşamalarda çocuk endokrinolojisi uzmanının değerlendirmesi çok önemli. Soru: çocuklarda boy kısalığına hangi faktörler yol açıyor? Cevap: beslenme sorunu olmayan çocuklarda sık görülen boy kısalığı nedenleri büyümede gecikme olması ve ailevi boy kısalığıdır. Ailevi boy kısalığı nadir görülen genetik bir nedenden kaynaklanabileceği için çocuğun dikkatle izlenmesi gerekiyor. Boy kısalığının tedavi edilebilir nedenleri arasında büyüme hormonu eksikliği oldukça önemlidir. Özellikle büyüme hızında yavaşlama bu hastalık için önemli bir bulgu olabilir. Bunların yanı sıra Turner sendromu, tiroid hormon eksikliği, kronik böbrek hastalığı, doğumsal metabolizma hastalığı, sindirim sistemi hastalığı, örneğin çölyak hastalığı gibi kan hastalığı, kafa içinde yer kaplayan kitle, Cushing sendromu, kortizon içeren ilaçların veya kremlerin fazla kullanımı da boy kısalığına yol açan diğer faktörleri oluşturuyor. Soru: boy uzamasında etkili olan besinler var mıdır? Cevap: boy uzamasına doğrudan olumlu etki olan bir besin yoktur. Besin çeşitliliğinin sağlanması, hayvansal ve bitkisel proteinlerin, sağlıklı karbonhidratların yani tahıllar ve baklagillerin, süt ürünlerinin, meyve ve sebzelerin çeşitli, yeterli ve dengeli tüketilmeleri önem taşıyor. Hazır içecekler ve yiyeceklerden ise mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Soru: spor boy uzamasında faydalı oluyor mu? Örneğin basketbol çocuğumun daha uzun boylu olmasını sağlar mı? Cevap: boy uzamasının en önemli belirleyicisi %70 ila 80 oranında genetik etmen oluyor. Yani çocuğun yetişkinlikteki boyunu belirleyen en önemli etkenler anne ve babanın boyu. Sağlıklı yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ile düzenli uyku ve ekran başında geçirilen süre de önem taşıyor. Basketbol gibi belirli bir spor türünün boya daha olumlu etkisi olduğuna dair bilimsel bir kanıt mevcut değil. Önemli nokta çocuğun bedensel sağlığına, psikolojik ve sosyal gelişimine en uygun olan
Ayrıca sevdiği ve sürekli yapabileceği bir sporun seçilmesidir. Soru: Çocuğumun boyunun yeterince uzamadığını nasıl anlarım? Ne zaman bir hekime başvurmalıyım? Cevap: Çoğu ebeveyn çocuklarının kısa boylu kalacağı kaygısını yaşıyor. Peki çocuğunun kısa boylu olabileceğini işaret eden sinyaller neler? Ebeveynler ne zaman alarma geçmelidir? Çocuk 1 ila 2 yaş arasında yılda 10 santimetreden, 2 ila 4 yaş arasında 7 santimetreden, 4 yaşından ergenliği başlayana kadar da 5 santimetreden az büyüyorsa bu tablo çocukta kısa boy sorununa işaret ediyordur. Bu durumda zaman kaybetmeden bir hekime danışmak gerekiyor. Ayrıca normal büyüme değerinde olsa bile anne ve babasına göre kısa boylu ise çocuğun sağlığının değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuğun boyu normal olsa da büyüme hızı düşükse yine mutlaka ileri inceleme gerekiyor. Bu istisnalardan da anlaşılacağı üzere her çocuğun boyunun belli aralıklarla doğru bir şekilde ölçülmesi ve büyüme hızının hesaplanması çok önemli. Anne ve babanın da boyunun ölçülerek sağlık izlem kartlarına yazılması, özellikle 2 yaş sonrasındaki büyümenin değerlendirilmesinde kilit rol üstleniyor. Soru: Anne baba kısa boyluysa çocuk da mutlaka kısa boylu olur mu? Cevap: Toplumdaki yaygın inanışın aksine anne veya babanın kısa boylu olması çocuğun da mutlaka kısa boylu kalacağı anlamına gelmiyor. Boy kısalığı nedenleri arasında genetik etkenler önemli yer tutuyor. Ancak genetik etmenlerin bir kısmı da hastalıklardan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar kalıtsal oluyor. Yani diğer aile bireylerinde de boy kısalığı görülüyor. Bu nedenle ailede kısa bireylerin olması durumunda bu soruna yol açan genetik etkenin saptanması ve bazılarında tedaviye başlanması gerekiyor. Soru: Boy kısalığı tedavisinde nasıl bir yol izleniyor? Cevap: Boy kısalığında tedavinin başarısı hastalığın tipine, tedavinin başlama yaşına, çocuğun ve ailenin tedaviye uyumuna bağlı olarak değişiyor. Doktor Saygın Abalı özellikle erken tanı almış çocukların tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğine işaret ederek şu uyarılarda bulunuyor. Boy kısalığına yol açan kronik hastalıklardan birinin saptanması durumunda bu hastalığa yönelik tedavi esastır. Örneğin çölyak hastalığında hastalığa özgü beslenme tedavisi uygulanıyor. Beslenme yetersizliği olan çocuklarda beslenme desteği sağlanıyor. Kronik böbrek hastalığında da bu hastalığa yönelik tedaviler uygulanıyor. Büyüme hormonu eksikliğinde Turner sendromuyla bazı genetik hastalıklarda düşük doğum ağırlığı olup yeterince büyüyememiş çocuklarda beyin tümörü tedavisine bağlı boy kısalığında yine çocuk endokrinolojisi uzmanı tarafından büyüme hormonu tedavisi verilebiliyor.